saf hırsız ile uyanık ev sahibi. Günlerden bir gün hırsızın birisi arkadaşlarını da alıp soygun yapmak için zengin bir adamın evinin çatısına çıkmış. Ev sahibi ayak seslerinden hemen çatıda hırsızların olduğunu anlamış ve yatakta uyuyan hanımını uyandırıp ona şöyle demiş: "Hanım, şimdi sessiz ve sakin ol. Sanırım çatıda hırsızlar var. Sana işaret ettiğim zaman hırsızların duyabileceği kadar yüksek bir sesle beni uyandır," demiş. Eşi biraz şaşkın, biraz da uykulu bir şekilde niye uyandırması gerektiğini sormuş. Adam, "Beni uyandıracaksın. Bu kadar malı nereden bulduğumu, nasıl kazandığımı soracaksın. Ben de gece vakti bunun sırası mı? Yat sonra anlatırım diyeceğim. Sen ısrar edeceksin. Daha çok ısrar edeceksin. Tamam mı?" diye karısını tembihlemiş. Bir müddet sonra kadın eşinin işaretiyle onu uyandırmak için seslenmeye başlamış. Kadın adamı uyandırmayı başarmış ve sormuş karısına, "Ne oldu?" Karısı da, "Bu kadar malı nereden buldun? Bu zenginliği nasıl elde ettin? Bana anlatsana," demiş. Adam da, "Ne dediğini anlayamadım. Tekrarlar mısın?" deyince karısı tekrar etmiş. "Bu kadar malı nereden buldun? Bu zenginliği nasıl elde ettin? Bana anlatsana," demiş. Adam da karısına, "Gece vakti bunun sırası mı? Yatalım uyuyalım. Ben sana yarın anlatırım," demiş. Ama anlaştıkları gibi karısı anlatması için çok ısrar etmiş. Adam da yüksek bir sesle, "Hırsızlıktan buldum, nasıl olacak ki?" demiş. Bu arada çatıdaki hırsızlar adamın konuşmasına kulak kesilmişler. Adam onların kendilerini dinlediklerini bildiği için anlatmaya devam etmiş. "Gençlik çağımda mehtaplı gecelerde arkadaşlarla zengin insanların evlerinin çatısına çıkardım. Işığın sızdığı deliğe gelip 'Şevlem şevlem' diye bağırdıktan sonra 7 kez tılsımlı dua okur ve ışıktan tutunarak aşağıya süzülürdüm. Bu şekilde kimseye görünmeden evin içine girer, evde ne var ne yoksa her şeyi alır, sonra da o süzülen ışığa tutunup tekrar tılsımlı duayı okuyup çatıya çıkardım. Sonra da arkadaşlarla birlikte hiçbir şey olmamış gibi huzur ve güven içerisinde evimize dönerdik," demiş. Adam bu sözleri söyledikten sonra eşine işaret edip kendisi de eşi gibi gizlenmiş. Sözleri duyan hırsızların elebaşı arkadaşlarına dönüp, "Yaşadık arkadaşlar, bu gece zengin olacağız," demiş ve adamla eşinin uyumalarını beklemeye koyulmuşlar. Sonunda evde sesler kesilip de evdekilerin tekrar uyuduklarını düşünen hırsızlar evden ışığın sızdığı bir deliğin başına gelmişler ve hırsızların elebaşı "Şevlem şevlem" diye bağırıp 7 defa tılsımlı duayı okuduktan sonra ışığa tutunup kendini aşağıya bırakmış. Tabii buna tam olarak aşağıya bırakmak denebilir, evet. Küt diye aşağıya düşmüş bizim hırsız. Ardından diğer hırsızlar da aynı şeyi yapıp kendilerini aşağıya bırakmışlar. Onlar da patır kütür düşmüşler. Ancak bizim hırsızların hepsi tepetaklak bahçeye düştükleri için maalesef ağrıdan, sızıdan neredeyse yerlerinden kalkamaz haldelermiş.
O sırada yatak odasında gizlenen adam ve karısı hırsızların bahçeye düştüğünü anlamışlar ve adam eline büyük bir sopa alıp bahçeye çıkmış ve elindeki sopayla hırsızları bir güzel dövmüş. Ev sahibi yakasından tuttuğu hırsızlardan birine "Kimsin sen?" diye bağırmış. Kafası gözü yaralar bereler içinde olan hırsız zar zor konuşarak "Ben olmayacak bir işin peşine düşen saf ve kanmış bir hırsızım" demiş. Bu masalımız da burada bitmiş. Fareler toplantısı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yüklerken. Çok eski zamanlarda bir evde yaşayan siyah mı siyah, aynı zamanda da uyanık mı uyanık bir kedi varmış. Bu kedi evde yaşayan fareler arasında çok büyük bir korku salmıştı. Fareler neredeyse yaşadıkları delikten çıkamaz olmuşlardı. Zavallı fareler evde döküntüleri toplayıp karnını doyurdukları günleri çok arar olmuşlar. Deliklerinden çıkıp döküntüleri toplayıp karınlarını doyurmayı çok istiyorlarmış ama kediden korkularından bir türlü çıkamıyorlarmış. Delikten çıksalar kedinin kendilerini yakalayıp mideye indireceklerini düşünüyorlarmış ve bundan da çok mu çok korkuyorlarmış. Hal böyle olunca bizim fareler bir gün toplanıp aralarında toplantı yapmışlar ve düştükleri durumu konuşurlarken içlerinden bir genç şöyle demiş: "Sevgili arkadaşlarım, olgun bir kafa ile düşündükten sonra galiba tehlikeden kurtulmanın çaresini buldum. Bizim evdeki bu kedinin boynuna küçük bir çan asacağız ve bütün meseleyi kökünden çözeceğiz" demiş. Sonra da eklemiş: "Astığımız küçük çan sayesinde kedinin yaklaşıp yaklaşmadığını öğreneceğiz ve artık açlıktan kurtulacağız" demiş. Genç farenin bu söyledikleri diğer fareler arasında coşkuyla karşılanmış ve büyük bir alkış tufanı kopmuş. Genç fare yerine oturup alkış tufanı da bittikten sonra yaşlı bir fare söz alıp şöyle konuşmuş: "Bu planın çok güzel. Gerçekten iyi düşünmüşsün. Evet, kedinin boynunda bir çan olması onun bize yaklaşıp yaklaşmadığını anlamamızı sağlar. İyi güzel ama o çanı kedinin boynuna kim takacak?" demiş. Yaşlı farenin bu söylediklerinden sonra toplantıdaki bütün fareler arasında bir uğultu kopmuş. Hepsi neredeyse birlik olmuş, yaşlı fareye hak vermişler. Yaşlı fareye hak verdikten sonra da genç farenin söylediğini yapmaktan vazgeçmişler. Artık bu evde kalmanın kendileri için pek iyi olmayacağını düşünüp hepsi birlikte evden taşınmışlar ve yakındaki ormana yerleşmişler. Ormana yerleştikten sonra da günden güne ormanı pek bir sevmişler. Çünkü artık kendilerini rahatsız edebilecek olan, kendilerini kovalayıp yakalayabilecek olan bir kedi yokmuş. Ormanda birçok bitki ve bitki tohumları varmış. Bunlarla karınlarını bir güzel doyurup günlerini gün ediyorlarmış. Fareler ormanda mutlu mesut yaşaya dursun
bizim evin kedisi de çok mutlu mesut bir hayat sürüyormuş. Çünkü artık evde bir tek fare bile kalmadığı için sahipleri onu her zamankinden daha iyi besliyorlarmış. Kedi evinde, fareler de ormandaki yuvasında güzel bir hayat sürmüşler. Bu masalımız da burada bitmiş. Kendini beğenmiş karga. Masal sever izleyicilerim ve dinleyicilerim, merhabalar. Kanalıma destek olmak için abone olur ve bu videoyu da beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir ormanda yaşayan bir karga varmış. Bu karga diğer kargalarla birlikte hayatında mutlu bir şekilde yaşıyormuş. Olacak ya, bizim karga bir gün ormanda gezerken tavus kuşunun kuyruğundan düşmüş tüyler bulmuş. Ve bu tüyleri de kendi kuyruğuna bir güzel yerleştirmiş. Ne olduysa da ondan sonra olmuş. Bizim karga birden kendini beğenmeye başlamış. Sanırsın dünyadaki en güzel karga kendisi olmuş. Kargaların arasında bir alım çalımla geziyormuş. Kuyruğuna tavus kuşu tüyleri takmış olan bu karga. Diğer kargalar bu karganın yaptığından hiç hoşlanmamışlar. Birisinin güzel mi güzel bir kıyafet giymesi ya da güzel arabalara binip gezip dolaşması kendisine hiçbir üstünlük sağlamaz. Kargalar da aynen böyle düşünmüşler. Taktığı iki tüy nedeniyle bizden daha üstün birisi mi oldu şimdi demişler kendi aralarında. Kuyruğundaki tüylerle diğer kargalar arasında barınamayan karga tavus kuşlarının yanına gitmiş. Tavus kuşlarının arasında makbul olacağını zannediyormuş ama hiç de öyle olmamış. Tavus kuşları bizim kargayı görür görmez çok şaşırmışlar. Aralarına girdiğinde de başlamışlar bizim kargayı gagalamaya. Karga kuyruğundaki tüylerden kurtulur kurtulmaz daha fazla canının acımasına dayanamamış, kaçmış, çıkmış tavus kuşlarının arasından. Bu duruma da çok üzülmüş. Çünkü kendisinin de tıpkı tavus kuşlarının kuyruğu gibi güzel mi güzel bir kuyruğu olduğunu düşünüyormuş. Onlarla da çok iyi arkadaş olacağını düşünmüş ama yanılmış. Üzgün bir şekilde bu defada kargaların yanına dönmüş bizim karga. Ama eski dostları karganın iki tüy takıp da kendilerine caka satmasını unutmamışlardı. O nedenle kargayı hiç mi hiç içlerine almadılar. Hatta kargayı kovdular. Ve bir daha da onunla yüz yüze gelmek bile istemediler. İki güzel tüy yüzünden hem arkadaşlarından olmuş hem de ormanda bir başına kalmıştı bizim karga. Şöyle demiş masalcı Ezop: tabiatın seni yarattığı gibi kalmakla yetinebilseydin ve kendini başka bir kalıba sokmak istemeseydin, kendinden yüksek olanlar tarafından cezalandırılmazdın. Kendi arkadaşların tarafından da nefretle karşılanmaz ve dışlanmazdın demiş. Umarım sizler de bu öğüdü dinlersiniz. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kendini beğenmiş kargaya, bir de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone ol ve videoyu beğen.